Selamlar, yepyeni bir Teknosto videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle birlikte Bix markasının Type-C Gigabit Ethernet dönüştürücü adaptörünü inceliyoruz. Ürünün kutusundakileri çıkararak başlayalım. Şöyle kutuyu açtığımızda burada Ethernet dönüştürücü çıkıyor içerisinden. Daha doğrusu Type-C Ethernet dönüştürücü çıkıyor. Burada bir tane Türkçe kullanım kılavuzu var. Şöyle de yakından göstereyim. Yine burada da şöyle Bix'in garanti kartı ve 24 ay boyunca koşulsuz değişim garanti hizmetleri gibi özelliklerini yazdığı bilgiler yer alıyor. Ve son olarak da Type-C Ethernet dönüştürücümüz kutu içerisinden çıkıyor. Evet, ürünün dış görünüşünden ve teknik özelliklerden başlayalım. Şöyle yakın açıdan bakarsak alüminyum bir gövdeye sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu alüminyum gövde ürüne sağlamlık katarken aynı zamanda da soğutma anlamında da bir avantaj katıyor. Yine şu şekilde kısa bir kablomuz var, ortalama 10 santim boyunda. Kablonun uç kısmına yine alüminyum bir şöyle gövde yer alıyor. Yine burada da Type-C 3.1 bağlantı arayüzümüz bulunuyor. Yine buraya da baktığımızda RJ45 Gigabit Ethernet portunu görebiliyoruz. Ürün Type-C arayüzüne sahip olduğu için dilerseniz MacBook'ta, dilerseniz PlayStation'da veya Nintendo Switch gibi cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Yine aynı zamanda Type-C portu bulunan tablet ve akıllı telefonlarda çalışabiliyor. Sadece bu iki cihazda da Type-C 3.1 bağlantı arayüzünü desteklemesi gerekiyor. Desteklediğinde Ethernet üzerinden İnternet bağlantısı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda ağ kurma gibi işlemlerde de kullanabiliyorsunuz. Peki videonun başından beridir gigabit kelimesinden bahsediyoruz. Peki bu gigabit ne anlama geliyor? Gelin bunu da bilgisayara bağlayıp ürünü test ederken sizlere anlatayım. Evet, testi gerçekleştirmek için ürünü bilgisayarımıza bağlayacağız. Öncelikle bilgisayar üzerindeki tip C portuna bağlantısını gerçekleştirdim. Yine buradan da RJ45 Ethernet kablomu çıkartıyorum ve onu da cihazın üzerindeki RJ45 girişine takıyorum. Taktığımda şu şekilde alt tarafında ışıklar yanıp sönecek. Bu bağlantı işleminin tamamlandığı anlamına geliyor. Artık veri akışı yapabiliyor anlamına geliyor. Bundan sonrasını bilgisayarımızda hazırladığım program üzerinden testlerini yaparak devam edelim. Evet, testi gerçekleştirmek için programımızı açıyoruz. Programı açtıktan sonra burada ağ kartını seçmemiz gerekiyor. Çünkü cihazda birden fazla ağ kartı olabiliyor. Wi-Fi vesaire varsa. Bunu da öğrenmek için şöyle yapabiliriz. CMD'yi açarız. CMD'yi açtıktan sonra ipconfig/all yazdığımızda buradaki bütün ağ kartlarımızı listeliyor bize. Burada şöyle baktığımızda IP aldığımız şu kartımız var. Buradan da fiziksel adresinden MAC numarasına baktığımızda FB60 olarak görünüyor. Şuradan en alttan başladığımızda görmüş olduğunuz bir FB60 kodun aynı olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde de eşleştikten sonra testimize buradan devam edebiliriz. Burada 10 GB'lık bir paketi gönderecek. Testi başlatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ilk başlarda 1 gigabitleri gördü. Şu anda 970, 980 yine ufak ufak yükselip artıyor. Yani neredeyse hemen hemen 1 gigabit hızları görüyoruz diyebiliriz. Çünkü bu programın amacı avaraj değerini, yani ortalamasını alması. Ortalama 952 Mbps bir dosya aktarım hızı gerçekleştirmiş. Bunu da 21.51 saniyede tamamlamış. Ortalama hızımızın değeri de burada görünüyor. Peki videonun başından beridir Mbps, Gbps diyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu dosyanın aktarım hızı anlamına geliyor. Yani saniyede aktardığı bir kapasite, boyut anlamı oluyor. Örneğin 1 gigabitlik bir aktarımı megabayta çevirirsek, yani saniyede 1 megabayt dosya aktarma şeklinde çevirirsek 125 megabayt bir aktarım ulaşmış oluyor. Tabi burada 1 byte 8 bit olduğu için bunların dönüşümleri gibi bazı hesaplamalar var. Eğer çok teknik bilgiye sahipseniz zaten bunu anlayabilirsiniz. Özellikle günümüzdeki online oyunculukta ping sürelerinin düşmesi vesaire veya oyun güncellemesi, dosya indirme gibi durumlar tamamen buna bağlı. Eğer ne kadar hızınız yüksekse ve internet altyapınız da ne kadar hızlıysa bunu tam anlamıyla kullanabiliriz anlamına geliyor. Yaptığımız testin sonucu görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Testimizi de gerçekleştirdiğimize göre kapanışa doğru geçebiliriz. Evet, bu videomuzda sizlerle birlikte Bix markasının ADP09 kodlu Type-C Gigabit Ethernet dönüştürücü adaptörünü inceledik. Yaptığımız testlerde de gigabit hızında aktarım işlemini rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Eğer sizin de bilgisayarınızda veya cihazınızda Ethernet portu bozuksa ve üzerinde bir tip C portu varsa bu üründe tekrardan Ethernet bağlantısı gerçekleştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde Ethernet portu bulunmayan bilgisayarlara Ethernet girişi kazandırabilirsiniz gigabit hızda. Yine bunun yanında da mobil cihazlar veya oyun konsolları gibi cihazlara da Ethernet özelliği bu şekilde kazandırabilirsiniz. Eğer sizler de ürünü incelemek veya satın almak isterseniz diye de şu aşağı açıklama bölümüne ürünün bağlantısını ekliyor olacağım. Yine aynı zamanda videoda kullandığım test programında açıklamayı ekliyorum. Sizler de oradan indirip rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer ürünle alakalı herhangi bir sorunuz olursa çekinmeden yorumlara yazabilirsiniz. Son olarak bu videoya verdiğim emeği de desteklemek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanına tıklamayı unutmayın. Yeni bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.